Bir insanın daha bakımlı görünmesi için bazen büyük değişimlere ihtiyacı yoktur. Gerçekten. Çünkü çoğu zaman insanı daha çekici, daha düzenli ve daha kendine özen gösteren şey küçücük detaylardır. Ve fark ettim ki bu detayları hayatına eklediğinde sadece dış görünüşün değil, enerjin bile değişiyor. Odaya giriş şeklin değişiyor. Aynaya bakışın değişiyor. Kendini taşıyışın değişiyor. Eskiden bakımlı insanların bunu doğal olarak başarabildiğini düşünürdüm. Sanki onlar sabah uyandıklarında bile zaten estetik görünüyormuş gibi gelirdi. Ama büyüdükçe şunu fark ettim. O görüntü aslında alışkanlıkların sonucu. Yani mesele mükemmel olmak değil. Küçük ama sürekli yapılan şeyler. Ve bugün tam olarak bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada video başlamadan önce eğer bu tarz glow up, bakım, özgüven ve yaşam enerjisi içeriklerini seviyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü burada birlikte daha iyi hissettiren bir versiyonumuzu oluşturuyoruz. Şimdi ilk şeyle başlayalım. Bakımlı görünmenin en underrated yollarından biri saçlarının düzenli görünmesi. Bakın mükemmel olmak zorunda değil, fönlü olmak zorunda değil ama temiz ve şekli belli saçlar insanı inanılmaz toparlıyor. Bazen sadece saçını taramak bile yüzünü daha pahalı gösteriyor. Özellikle dağınık ama kontrolsüz duran saç ile hafif düzenlenmiş saç arasında inanılmaz bir fark var. Ben bir dönem sürekli üşendiğim için saçımı rastgele topluyordum ve sonra şunu fark ettim. Kendime ne kadar özensiz davranırsam enerjim de o kadar düşüyordu. Sonra küçük bir alışkanlık ekledim. Evden çıkmadan önce sadece 5 dakika ayırmaya başladım. Saç kremi, hafif saç yağı, düzgün bir toplama şekli ve inan bana insanlar bir farklı görünüyorsun demeye başladı. Bir diğer küçük ama etkili detay ise kokun. İnsanlar bazen seni unutabilir ama hissettirdiğin şeyi unutmaz. Ve güzel kokmak gerçekten insanın aurasını değiştiriyor. Pahalı parfüm olmak zorunda değil bu arada. Temiz kokmak bile yeterli. Yeni yıkanmış kıyafet kokusu, duş sonrası vücut losyonu, hafif bir saç spreyi. Bunlar seni direkt daha bakımlı gösteriyor. Özellikle vücut losyonu konusu aşırı önemli. Çünkü nemli görünen bir cilt direkt daha sağlıklı ve canlı duruyor. Ve dürüst olayım. Cildin ne kadar güzel olursa olsun kuru görünüyorsa o bakım hissi tam geçmiyor. Ama hafif nemli, ışığı yansıtan bir cilt. İşte o kendine bakıyor enerjisi. Bu arada hala kanala abone olmadıysan abone olmayı unutma. Çünkü benim gibi küçük kanallar için bu çok kıymetli. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir başka detay da tırnaklar. Şimdi burada uzun protez tırnaklardan bahsetmiyorum. Temiz tırnaklardan bahsediyorum. Çünkü kısa ama bakımlı tırnaklar her zaman daha derli toplu gösteriyor. Ellerin gerçekten insanın düşündüğünden daha fazla dikkat çekiyor. Hatta ben bazen bir insanın ne kadar düzenli hissettirdiğini ellerinden anlıyorum. Nemli eller, temiz tırnaklar, soyulmamış oje. Bunlar küçük şeyler gibi duruyor ama genel görüntünün %50'sini etkiliyor olabilir. Ve dürüst olayım. Bakımlı görünmenin en büyük sırrı aslında dağınık detayları azaltmak. Çünkü insanlar mükemmelliği değil bütünlüğü fark ediyor. Mesela kıyafet konusu. Çok pahalı giyinmek zorunda değilsin ama ütülü görünmek, kombininde renk karmaşası olmaması, ayakkabının temiz olması. Bunlar seni direkt daha estetik gösteriyor. Hatta bazen basic kombinler en pahalı duran kombinler oluyor. Ben eskiden sürekli daha fazla kıyafetim olursa daha iyi görünürüm sanıyordum. Ama sonra fark ettim ki mesele miktar değil. Sana gerçekten yakışan birkaç parçayı iyi taşımak. Çünkü kendine uygun renkleri giydiğinde yüzün bile daha canlı görünmeye başlıyor. Bir de şu var, duruş. Gerçekten kimse bunun etkisini konuşmuyor. Aynı kıyafeti iki farklı insan giysin. Biri omuzları düşük yürüsün, diğeri dik dursun. İkisi tamamen farklı görünür. Çünkü duruş özgüvenin sessiz versiyonu gibi. Ve insan bazen özgüvenli hissetmese bile dik durarak beynine iyiyim sinyali verebiliyor. Bir ara sürekli telefona baktığım için kambur yürümeye başlamıştım ve aynada sürekli yorgun görünüyordum. Sonra bilinçli şekilde yürüyüşümü düzeltmeye başladım. Ve gerçekten yüz ifadem bile değişti. Bu yüzden bazen glow up dediğimiz şey makyaj değil, enerji. Videoyu buraya kadar izliyorsan yorumlara ışıltı yaz. Bakalım kimler bu gizli kulüpte. Şimdi gelelim en önemli detaylardan birine. Dudak bakımı. Evet, gerçekten. Çünkü çatlamış dudaklar insanı direkt yorgun gösteriyor. O yüzden çantamda sürekli dudak balmı taşımaya başladım. Ve bazen sadece hafif nemli dudaklar bile bütün yüzü daha canlı gösteriyor. Aynı şey kaşlar için de geçerli. Aşırı şekilli olmak zorunda değil ama düzenli görünmesi yüzü inanılmaz değiştiriyor. Çünkü kaş yüzün çerçevesi gibi. Ve burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bakımlı görünmek hiçbir zaman başkaları için yapılmamalı. Çünkü gerçekten kendine özen göstermeye başladığında olay dış görünüşten çıkıyor. İnsan kendine değer verdiğini hissediyor. O küçük rutinler bazen günün en sakin anına dönüşüyor. Gece yüzünü yıkamak, saçını taramak, temiz pijama giymek. Bunlar sadece bakım değil. Kendine gösterdiğin şefkat aslında. Bence bazı insanlar bu yüzden çekici görünüyor. Çünkü kendilerini
kendilerine iyi davranıyorlar. Ve bu enerji dışarı taşıyor. Bir başka küçük ama etkili alışkanlık da takı kullanımı. Minimal bir küpe, ince bir kolye, sade bir saat. Bunlar insanı daha tamamlanmış gösteriyor. Ama yine olay abartı değil. Az ama doğru detaylar. Ayrıca şunu da fark ettim. Bakımlı insanlar acele etmiyor gibi görünüyor. Çünkü hareketleri daha sakin oluyor. Telaşlı enerji bazen insanı daha dağınık gösteriyor. O yüzden hazırlanırken kendine biraz zaman vermek bile görüntünü etkiliyor. Sabah son dakika panik halinde çıkınca gün boyunca kötü hissediyorsun. Ama biraz erken hazırlanıp sevdiğin bir şarkıyla hazırlanırsan o enerji yüzüne bile yansıyor. Ve son olarak uyku. Gerçekten hiçbir bakım ürünü uykusuzluğu tamamen gizleyemiyor. Çünkü iyi uyuduğunda gözlerin daha canlı oluyor, cildin daha parlak oluyor, enerjin yükseliyor. Yani bazen en büyük glow up gece 3'te telefon ekranına bakmayıp uyumaktır. Kendine şunu hatırlat. Bakımlı görünmek kusursuz görünmek değildir. Kendine özen gösterdiğini hissettiren küçük alışkanlıklardır. Ve bu alışkanlıklar bir anda hayatını değiştirmeyebilir ama zamanla seni çok daha iyi hissettiren bir versiyona dönüştürür. O yüzden bugün kendin için küçük bir şey yap. Saçını tara, su iç, güzel kok. Sevdiğin kıyafeti giy. Çünkü bazen insanın parlaması için büyük değişimlere değil, küçük dokunuşlara ihtiyacı vardır. Eğer videoyu sevdiysen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak.